220K masaüstü pH metremiz. Kutuyu açtığımızda görüyoruz. Elektrodumuz içinden çıkıyor. Masaüstü kitlerimiz sadece güç kaynağıyla elektrikle çalışıyor. Tek kullanımlık sıvılar set halinde çıkıyor. Bunun dışında bir Allen key ve vidalar görüyoruz. U-Holder elektrot tutucusunun uzatma aparatı. Sonrasında pH metremizin ana gövdesini çıkardık. Arkasında güç kısmı burada. Elektrot girişleri ise burada BNC, burada da sıcaklık girişi olmak üzere açabiliyorsunuz. Ekstradan RS-232 girişi bulunmakta bu cihazımızda. Dilenirse RS-232 printerlar kablosuyla bağlanıp birlikte kullanılabiliyor. Gücümüzü bağladıktan sonra cihazımızı açtığımızda ana ekranımız karşımıza çıkıyor. Yukarıda tarih zaman öğelerini görüyoruz. Hemen altında sıcaklığı, MTC değerini görüyoruz. Bu ölçümler sırasında elektrodumuzda sıcaklık ölçümü varsa ATC'ye dönüşmektedir. Hemen altında karekök A şeklinde. Ölçümlerde A yanıp sönecektir. Sonlanma hali karekök A şeklinde bitip ekran donacaktır. Ana pH göstergemiz elektrodun durumunu gösteren 3 dişli ibare. 3 diş %95'in üzerinde bir slope değerini ifade etmektedir. Burada ana ekranda gene seçilmiş buffer grubunu görüyoruz. 401, 7, 921 şeklinde metlerin bir grubu seçilmiş. Bunun dışında diğer şeyleri daha menünün içinde detaylı göreceğiz. Read tuşumuz okuma için gerçekleşiyor. Kalibrasyonda sadece kalibrasyon için kullanıyoruz. Soft key'lerimiz üstünde gözüken görevleri almaktadırlar. Menüye giriş yaptığımızda yukarıda pH iyon menüsünü görüyoruz. Sağ sol tuşlarıyla cihazın genel ayarlarını içeren menüyle geçiş yapabiliyoruz. Bu şekilde iki menü arasında geçiş yapabiliriz. Sonrasında aşağıya bastığımızda ilk sensör ID seri numarasını görüyoruz. Bu daha çok çıktı formatı için elektrodunuzun seri numarasını veya ismini cihaza giriş yapabilirsiniz. Çıktı da bu şekilde görülebilir bu bilgiler. Sonrasında Calibration Settings'e geliyoruz. Select'le giriş yaptığımızda Buffer Group standartı görüyoruz. Tekrar giriş yaptık. Predefined Buffer Groups. Önceden tanımlı gruplar. Girdiğimizde 8 adet grup görüyoruz. El tipi cihazımızda sadece 4 adet varken masa tipimizde 8 adet grup var. 1 ve 2 gene Metler grubuna aitti. 3. grup 20 derecede tanımlanmış. 4, 7, 9 Merck grubuna aittir. Bunun dışında farklı markalara ait sıvılara da uygun setler bulunuyor. Uygun grubu kullandığınız buffer grubuna seçmek mutlak bir önem ifade etmekte. Çünkü kalibrasyonun doğru yapılması için sıvıların doğru bir şekilde tanıtılması gerekiyor. Bunun dışında Calibration Reminder dilerseniz hatırlatıcı kurabiliyorsunuz. Bu sayede sürekli olarak size uyarı vermesini sağlayabilirsiniz. Sonrasında üst menüye geri döndük. Bir altta Measurement Settings'i görüyoruz. Girdiğimizde Measurement Resolution. Bu pH'in hassasiyetini görmek için. Virgülden sonra 1, 2 veya 3 basamaklı olarak pH'i görebiliriz. Yalnız 3 basamağı çıkardığımızda ölçümlerin biraz daha uzun sürdüğünü görebiliriz. Çünkü hassasiyet 60 olacaktır. Stabilizasyon kriteri de gene hassasiyeti ne kadar sürede sonlansın şeklinde medium, fast ve strict şeklinde hızlıdan yavaşa doğru hassasiyeti arttıracak şekilde seçimler var. Bunun altındaki kısımlar tamamen iyon ölçümleriyle alakalı olduğu için şu anda pH metrede bir kullanımı yok. Endpoint format nelerimiz var. Otomatik olarak bitirme zaten fabrika ayarlarında var. Bunun dışında manuel veya
zamanlı olarak da bitirme seçenekleri bulunuyor. Belli aralıklarla ölçüm alma seçeneği bulunuyor. Bu sayede hem çıktı alabilirsiniz ya da hafızaya atabilirsiniz ölçümleri. Sıcaklık ayarları, eğer elektrodunuzda sıcaklık ölçümü yoksa harici bir şekilde ölçüp buradan giriş yapabiliyorsunuz. Measurement Limits'te ise alt üst limitler koyarak cihazınızın ölçümler sırasında bu limitler dışına çıkması durumunda alarm vermesini sağlayabilirsiniz. Sonrasında cihaz menüsüne girdiğimizde Sample ID ve User ID, örnek adı ve kullanıcı isimlerini girebiliyorsunuz. Bu hem ekranda gözükür, eğer printer aldıysanız da çıktıda görebilirsiniz. Stirrer harici bir ekipmandır. Cihaz üzerinden kontrol için burada bir menü yaratılmıştır. Data Transfer Settings'e girdiğimizde Data Logging görüyoruz. Hafızaya atma durumu. Burada manuel veya otomatik olarak seçilebilir. Manuel seçildiğinde herhangi bir okuma sonrasında ekranda şu kısımda bir Store diye bir ifade çıkar. O tuşa bastığınızda sonuç hafızaya atılacaktır. Otomatikte ise her ölçüm biter bitmez direkt sonuç hafızaya gönderilir. System Settings'te ise cihazın dili, tarih, zaman, giriş kontrol, ekran ayarları gibi genel ayarlar bulunmaktadır. Bunun dışındaki Service ve Instrument Self-Test daha çok servisi ilgilendiren kısımdır. Exit'le ana ekranımıza döndüğümüzde bir de data kısmını görüyoruz. Data kısmına girdiğimizde ölçüm ve kalibrasyon datalarını hafızaya attığında buradan takip edebiliyoruz. Calibration data'ya girip pH'i seçtik. Göster deyip baktığımızda bu fabrika kalibrasyonunu görüyoruz şu anda. Bunun dışında yeni elektrotlarla kalibrasyon yaptığınızda da burada elektrodun adının altında direkt seçenekleri görebiliriz. Sonrasında elimizden çıkan elektrodumuzu cihazımıza takıyoruz. Sıcaklık girişini de taktıktan sonra artık kalibrasyona hazırız. Kalibrasyon için elektrodumuzu öncelikle saf sudan geçirip kuruluyoruz. Sonrasında seçilmiş gruplar sıra önemi fark etmeden içine daldırıp kalibrasyonu başlatıyoruz. Kalibrasyon bir ibaresi sıcaklık ve yanıp sönen A'yı görüyoruz. Ölçüm sonlanır sonlanmaz ekranın donduğunu göreceğiz. Otomatik sıcaklık kompansasyonunda sıcaklıkta farklılık olsa bile cihaz uygun gruba göre çevirimleri kendisi gerçekleştiriyor. Bu sadece kalibrasyona ait özel bir durumdur. Ölçüm sonlandığında ufak bir sesli uyarır. Sonrasında pH metremizde minimum 2 noktalı kalibrasyon yapmayı her zaman tavsiye ediyoruz. Bu S220 masaüstü pH metre ile 5 noktaya kadar kalibrasyon gerçekleştirilebilir. Elinizde bütün sıvılar olduğu sürece kalibrasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ikinci sıvımıza daldırdık ve tekrar kal tuşuna bastık. Tekrar okumaya başladı. Otomatik olarak sonlanmasını bekliyoruz. Sonlandıktan sonra artık devam etmek istiyorsanız yeni sıvıya temizleyip koyduktan sonra tekrar kal tuşuyla 3. noktayı devam edebilirsiniz. 2. noktada bitirmek istiyorsanız
ekranda gözüken End ibaresine basıyoruz. Bize kalibrasyon verisinin tamamını çıkartıyor. Burada kontrol edeceğimiz asıl değer yüzde slop değeridir. Yüzde slop değeri yeni bir pH metre ve sağlıklı bir elektrotta %95 ve üzerinde olması gerekir. Eğer uygunsa Save tuşuna basarak kalibrasyonu hafızaya atıyoruz. Artık cihazımız kalibre olmuştur. Ölçüm için tek yapacağımız şey Read tuşuna basmaktır. Okuma gerçekleşmektedir. Aynı zamanda elektrodumuzun durumunu görüyoruz. Sonlandı ve ekranda Store tuşunu görüyoruz. Store'a bastığımızda bu data hafızaya atılmış oldu. Önceki dataları tekrar görmek için, ölçüm datalarını görmek için Review All dediğimizde datayı görüyoruz. 0001 numaralı data bu. Bundan daha çok olursa aşağı yukarı tuşlarıyla da diğerlerini görebiliyoruz. Kalibrasyon datayı görmek için de girdiğimizde Review'da elektrodumuzun ismini seçtiğimizde son yapılmış kalibrasyonunu bize tarih, zaman ve tüm bilgileriyle göstermektedir. Tekrar ana ekrana çıkabiliriz. Cihaz uzun süre durduğunda ekran kararıp bir saat ibaresi gözlemlenebilir. Bunun dışında kullanımı genel anlamıyla bu kadardır.